Asya'nın dev ejderhası Çin, ülkenin dört bir yanını balistik füze ağlarıyla örmeye çalışıyor. Bu füze ağını örmek isteyen baş mimarlardan biri Xi Jinping. Bunu yapmak için gelişmiş bir orduya ve ticaret ağına ihtiyacı olduğunun farkında. Özellikle de nükleer başlıklı balistik füzelere. Aklımıza şu soru takılıyor. Çin'in elindeki konvansiyonel ve nükleer başlıklı füzeleri neler? Çin üstlerine hangi balistik füzeleri konuşlandırıyor? GZT olarak biz de 3 Eylül'de düzenlenen askeri geçit töreninden yola çıkarak Çin'in elindeki balistik ve hipersonik füzelerini araştırdık. Envanter serimizin bu bölümünde Çin'in nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerine yakından bakıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Çin'in 10.000'den fazla asker, yeni silahlar ve savaş uçaklarıyla askeri geçit törenini hepimiz izledik. Hatta kanalımızda da askeri geçit töreninde yeni tanıtılan silahlarla ilgili video da hazırlamıştık. O videoyu da kanalımızda izleyebilirsiniz. Bu törende en çok konuşulan silahlar şüphesiz nükleer balistik ve hipersonik füzeler oldu. Özellikle de yeni tanıtılan nükleer balistik füzeler. Çin'in nükleer üçlemesini tanıtarak adeta gövde gösterisi gerçekleştirdiğine de birebir tanıklık ettik. Çin'in balistik füze geliştirme sürecinin çok eskiye dayandığını biliyoruz. İsterseniz konumuza daha da hakim olmak için kısaca bu işin tarihine değinelim. Çin'in balistik füze geliştirme süreci, Mao'dan beri ülkenin modern, askeri ve stratejik doktrinlerinin merkezinde yer alan en kritik programlardan biri. Zaten Çin'in bu denli bu kadar gelişmiş füze teknolojisine sahip olmasındaki etken bu yüzden diyebiliriz. Pekin'in bugün ulaştığı hipersonik kapasite ve kıtalar arası balistik füze kabiliyeti aslında 1950'lere dayanıyor. O dönemde Sovyetler Birliği'nin desteğiyle yürüyen program, R-1 ve R-2 füzelerinin Çin'e aktarılmasıyla başladı. Ancak 1960'da Moskova ile ilişkiler bozulunca Pekin kendi yolunu çizmek zorunda kaldı. İşte o kopuş Çin'i dış yardıma bağımlı olmadan Dongfeng yani Doğu Rüzgarı serisini üretmeye itti. DF-1 Çin'in kısa menzilli balistik füzesinin ilk adımlarından biri. 1966'da devreye giren DF-2 Çin'in ilk nükleer başlık taşıyan füzesiydi. Bu gelişme Pekin'i yalnızca bölgesel bir güç olmaktan çıkarıp nükleer lige taşıyan dönüm noktasıydı. 1970'lere gelindiğinde nükleer caydırıcılığın ikinci aşaması geldi. DF-3 ve DF-4 Amerikan üslerini ve Sovyet hedeflerini vurabilecek menzile ulaştı. 1980'ler stratejik kapasitenin zirveye çıktığı dönem olurken 2000'ler füze gücünde sıçrama dönemi oldu. 2010'lara gelindiğinde artık tablo daha da çarpıcı hale geldi. Çin'in füze kabiliyeti tüm dünyayı sarsacak güce ulaşmaya yakındı. Nitekim 3 Eylül 2025'te Çin tüm kıtaları vuracak nükleer balistik füzesini tanıttı. Artık kaçınılmaz büyüklük konuşulmaya başlandı. Yavaş yavaş füzelere geçelim isterseniz. Kısa menzilli balistik füzelere baktığımızda DF-11, DF-12, DF-15 ve DF-16 öne çıkıyor. Bu füzeler Tayvan senaryolarında hassas vuruş ve hava savunma sistemlerini aşma kabiliyetleriyle öne çıkıyor. DF-11 Çin'in geliştirdiği ilk nesil kısa menzilli balistik füzelerden biri. 280 ila 300 kilometrelik menziliyle Tayvan Boğazı senaryolarında öncelikli olarak kullanılmaya hazır. Konvansiyonel savaş başlıklarıyla donatılmış bu füze, hassas vuruş kabiliyeti sayesinde Tayvan'daki radar istasyonları, hava üsleri, mühimmat depoları ve komuta merkezlerine hedef alabiliyor. Soğuk Savaş sonrası dönemde geliştirilen DF-11, Çin'in füze üretiminde kendi teknolojisine dayalı ilk sistemlerden biri olması açısından da önem taşıyor. Sıradaki kısa menzile geçelim. DF-12 ya da bilinen diğer adıyla M-20. 280 kilometre menzile sahip füze konvansiyonel başlık taşıyor. Bu sistem özellikle yüksek hassasiyetli vuruş yeteneğiyle öne çıkıyor. Batı kaynaklarında DF-12'nin ihracat amaçlı geliştirilmiş varyantlarının bazı ülkeler tarafından satın alındığına dair bilgiler mevcut. Hatta Katar'da ihracat versiyonu için geliştirilmiş SY-400 sistemi bulunuyor. Buna bakarak şundan yola çıkabiliriz. Çin sadece caydırıcı olmak için değil, aynı zamanda etki alanını güçlendirmek için de balistik füzeleri ihraç etme yoluna gidiyor. Bir diğer yıkıcı güç DF-15. 600 kilometrelik menziliyle DF-11 ve DF-12'ye göre daha geniş bir etki sahasına sahip. Konvansiyonel savaş başlığı taşıyan füze, hava savunma delici özelliğiyle dikkat çekiyor. Gelelim kısa menzildeki son füzeye, DF-16. 800 ila 1000 kilometre menzil aralığıyla Çin'in kısa menzilli füzelerinin en gelişmişlerinden biri. Kısa orta menzil sınıfında değerlendiriliyor. Çin, füzeyi ilk kez 2015 yılında bir askeri geçit töreninde kamuoyuna tanıtmıştı.
Ama 2011'den beri hizmette olduğu düşünülüyor. Konvansiyonel savaş başlığı var. Yüksek isabet oranı ve güçlü delici kapasitesiyle öne çıkan füzelerden. Saydığımız füzeler aslında orta ve uzun menzilli füze geliştirilmesindeki basamaklardan biri. Her füze bir sonraki füze için tecrübe kazanımı. Çin'in bu kazanımı caydırıcılığı için en büyük etkenlerden. Balistik ve hipersonik füzelerin nedenli yıkıcı bir etki oluşturduğunu sizler de bizler de aslında yakın zamanda gördük. Bu videoları hatırladınız değil mi? İran'la İsrail arasındaki 12 günlük savaşta İran'ın balistik füzeleri İsrail'in çeşitli noktalarına isabet etmişti hatırlarsanız. Her ne kadar İsrail, İran'dan gönderilen füzelerin %95'ini engellese de bu tür füzeleri engelleyemedi. O dönem dünyada büyük yankı uyandırdı. İsrail'de oluşan hasar az olsa da psikolojik açıdan İsraillileri korkutmuştu. Çin aslında çevresi Amerikan üsleriyle çevrilmiş bir ülke. Şöyle bir baktığımızda Güney Kore, Japonya, Tayvan, Filipinler ve çevredeki adalarla adeta etrafı örülmüş. Güney Kore'den Japonya'ya, Tayvan'dan Filipinlere kadar uzanan hat, Washington'ın Pasifik'teki ileri savunma zincirinin en kritik parçalarını oluşturuyor. Orta ve uzun menzilli füzelerle bu çevreleme hattını delmeyi hedefleyen Pekin, hem Tayvan senaryolarında hem de Amerika'nın bölgesel üstünlüğünü kırma planlarında balistik füzelerini stratejik omurganın merkezine yerleştirmiş durumda diyebiliriz. Özellikle Filipinlerin doğusunda yer alan Amerika'nın toprağı Guam Adası, Pasifik'teki en büyük Amerikan üssü. Çin'e karşı füze ve bombardıman uçaklarının konuşlandığı ileri karakol. Bu üsse kısa menzilli füzeler yetersiz kalıyor. Orta veya uzun menzildeki füzelere ihtiyaç duyuyor. İsterseniz Guam Adası'nı hedef alabilen Çin'in orta menzilli balistik füzelerine geçelim. DF-21. Bir diğer bilinen adıyla uçak gemisi katili. Dünyada hizmete giren ilk anti-gemi balistik füzesi olarak kabul ediliyor. Amerika'nın uçak gemilerinin korkulu rüyası. Nükleer veya konvansiyonel varyantları da var. Karayoluyla her yere taşınabilir. Uzunluğu 10,7 metre. Menzili ise 2150 kilometre. Fırlatma ağırlığı ise 114.700 kilogram. Füzenin 1991'den beri hizmette olduğunu belirtelim. Ayrıca DF-21'in Suudi Arabistan tarafından satın alındığı da kaynaklar arasında yer alıyor. Şunu da eklemeden geçmeyelim. Çin her ne kadar ihracat odaklı füzeler geliştirse de ihracat gerçekleştirdiği ürünleri gizli tutmayı da politika haline getirmiş. Genel ihracat stratejisi bu diyebiliriz. Devam edelim. Çin'in geçtiğimiz günlerde 2025 askeri geçit töreninde modernize edilmiş halini gösterdiği füze DF-17. Bu füzeye dikkat çekmek istiyorum. Çünkü Çin'in balistik füze teknolojisinde ulaştığı en kritik dönüm noktalarından biri. O kritik nokta ne diye sorarsanız hipersonik süzülme aracıyla donatılmış olması. Yüksek hızda atmosfer içinde manevra yapan, öngörülemez bir şekilde hedefine süzülerek ulaşan bir teknolojiye sahip. Çin'in ilk operasyonel silah platformlarından biri. 2019'dan beri hizmette. Uzunluğu 11 metre. 1800 ila 2500 kilometre arası menzile sahip. Hızı Mach 10'a yani saatte 12.350 kilometreye kadar çıkabiliyor. Ayrıca nükleer başlık taşıyabilecek güçte olduğunu da ekleyelim. Kısacası hava savunma sistemleri için öngörülemez bir silah. Düşmanlara tepki vermek için çok az zaman bırakan bir füze platformu desek yeridir diyelim ve uzun menzilli füzelerle devam edelim. Daha uzun menzilde Çin'in stratejik dengeleri değiştiren bir füzesi sahneye çıkıyor. Bu DF-26. Bir diğer deyişle Guam katili. Ona Guam katili denilmesinin sebebi 4000 kilometrelik menziliyle Amerika'nın Pasifik'teki Guam üssüne hedef alabilecek güçte olması. Çin'in hassas vuruşlar gerçekleştirebilen ilk nükleer silahlı sistemi olup konvansiyonel veya nükleer bir savaş başlığıyla donatılabilir. Menzili tam 4000 kilometre. 2016'dan beri hizmette olan füzenin farklı varyantları da bulunuyor. Bunlar DF-26B, DF-26C, DF-26D. DF-26B'ye kısaca parantez açalım isterseniz. Dünyanın deniz hedeflerine karşı geliştirilmiş ilk uzun menzilli balistik füzelerinden biri. İkinci uçak gemisi katili olarak bilinir. Bunlardan birincisi DF-21'de hatırlarsanız. Amerikan uçak gemilerini ve savaş gemilerini hedef alacak şekilde geliştirildi. Hatta Avustralya, İngiltere ve Amerika ortaklığıyla Çin'e karşı oluşturulan AUKUS paktına da karşı gelebilecek güçte bir silah. Burada yakın zamanda karşımıza çıkan bir detaya dikkat çekelim isterseniz. The New York Times'ın haberine göre Çin, Tayvan'a yakın bölgelerde askeri üsler kurup füze fırlatma rampaları inşa ediyor. Bu üslerde DF-17 ve DF-26 öne çıkan balistik füzelerden. Gördüğünüz bu fotoğraflardaki üs, Tayvan'ın yakınındaki haritaya baktığımızda kurulan üslerin mesafeleri oldukça yakın.
Uydu görüntülerine baktığımızda son yıllarda füze tugaylarının daha büyük üsler inşa ettiğini ve daha fazla fırlatma rampası eklediğini görüyoruz. Haritaya baktığımızda Anhui eyaletinde konuşlu 611. Tugay'ın konuşlandığı üs son yıllarda 2 katına çıkmış durumda. Güneyde Jiangxi eyaletinde konuşlu 616. Tugay da hızla büyüyor. Uydu görüntüleri 2020'de pandeminin zirvesinde bile tarlaların temizlenip düzlendiğini ve sadece 18 ayda yeni bir üssün neredeyse tamamlandığını gösteriyor. Bir savaş durumunda Çin'in füzeleri Tayvan'ın savunmalarını devre dışı bırakmada, Guam ve Japonya'daki Amerikan üslerini tehdit etmede ve Tayvan'ın yardımına gidecek Amerikan donanma gemilerini hedeflemede kritik rol oynayacak. Pentagon'un tahminlerine göre Çin'in nükleer ve konvansiyonel füzelerini kontrol eden roket kuvvetleri 4 yıl içinde cephaneliğini neredeyse %50 artırarak yaklaşık 3500 füzeye çıkardı bile. Dongfeng ailesinin bir diğer ferdine geçelim. DF-31. Kendisi kıtalar arası bir balistik füze. Menziline bakarsak 7000 ila 11700 kilometre. Çin'in ikinci vuruş kabiliyetinin en önemli aktörlerinden. Mobil olarak taşınabilmesi operasyonel esnekliğini artırıyor. Fark ettiyseniz füzelerde menzil gitgide artıyor. DF-31'den sonra gelelim DF-41'e. 12 ila 15 bin kilometrelik menzili, katı yakıtlı yapısı ve 10 bağımsız hedefe yönlendirilebilen savaş başlıklarıyla Çin'in en gelişmiş kıtalar arası balistik füzesi. Uzunluğu 20 ila 22 metre. 80 ton fırlatma ağırlığı bulunuyor. Ataletsel Beidou uydu güncellemeli güdüm sistemini kullanıyor. Ayrıca Çin'in en uzun menzilli balistik füzelerinden biri. Amerika'nın tamamını vurabilecek güçte olduğunu da söyleyelim. Çin'in kara, hava, deniz nükleer üçlemesinin kara ayağından biri. Sırada tüm kıtaları vurabilecek füzeye geldik. Bu balistik füze DF-5C. Çin'in ilk kıtalar arası balistik füzesi. Aslında DF-5 tek füzeden oluşuyor. Bir seri olarak geliştirildi. DF-5A, DF-5B ve DF-5C nükleer balistik füzenin varyantlarından. Bu füzeler Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa'nın her yerini vurabilir. DF-5 12.000 kilometre menzile sahipken DF-5C'nin 15 ila 20.000 kilometre menzile sahip olduğu tahmin ediliyor. Yani o kadar güçlü ki tüm kıtaları vurabilecek menzile sahip. DF-5C'ye parantez açalım. 3 Eylül'de Çin'in askeri geçit töreninde tanıtıldı. Çin'in 1970'lerde başlattığı füze programının en gelişmiş versiyonu. Sıvı yakıtlı olan bu füze 8 ila 10 nükleer savaş başlığı taşıyabiliyor ve her bir başlık bağımsız olarak farklı hedeflere yönlendirilebiliyor. Fırlatma hazırlık süresi önceki DF-5 serisi füzelere göre daha kısa. Mach 10'dan fazla hızı olduğu tahmin ediliyor diyelim ve tıpkı DF-5C gibi askeri törende tanıtılan bir diğer füzeye bakalım. DF-61. Kıtalar arası balistik füze olarak geçiyor. Her ne kadar Çin bu füzeyi askeri geçit töreninde sergilese de füze hakkında detaylı bilgiye sahip değiliz. Dolayısıyla menzil, hız, başlık sayısı gibi sayısal iddialarda büyük belirsizlik var. Sizlere şimdiye kadar hep kara tabanlı balistik füzeleri anlattık. Şimdi de birlikte yönümüzü deniz tabanlı balistik füzelere çeviriyoruz. Çin'in son yıllarda donanmasını modernize ettiğini biliyoruz. Uçak gemisi, fırkateyn, denizaltı üretimini hızlandırdılar. Özellikle denizaltıları nükleer silah taşıyabilecek kapasiteyi arttırma hedefindeler. O yüzden Çin'de SLBM yani denizaltıdan atılan balistik füzeleri olan Julang serisini geliştiriyor. Serinin ilk füzesi JL-1 ile başlayalım. Çin'in ilk deniz tabanlı balistik füzesi. Geliştirilme süreci 1970'lerde başladı. Menzili yaklaşık 1700 ila 2500 kilometre arasında. Type 92 denizaltılardan fırlatılacak şekilde geliştirilmişti. Ancak günümüzde çoğu emekli edilmiş durumda. Deniz tabanlı balistik füzelere devam etmeden önce yine aynı isme sahip olan ama havadan fırlatılan bir başka füze daha var. Bu balistik füzenin ismi de JL-1. Yeni tanıtıldı. Çin'in nükleer üçlemesinin bir parçası. JL-1'in menzili net olarak açıklanmamış olsa da açıklamalarda uzun menzilli olarak tanımlanması ve H-6N stratejik bombardıman uçaklarıyla entegrasyonu nedeniyle yer tabanlı balistik füzelere göre çok daha uzak menzile sahip olması bekleniyor. Uzun menzilli ve stratejik bombardıman uçakları olan H-6N'den fırlatılabilir. Hatta B-2'ye rakip olması beklenen H-20'den de fırlatılabileceği belirtiliyor. Deniz tabanlı füzelere geri dönelim ve JL-2'ye devam edelim. Emekli edilen JL-1'lerin çoğu JL-2 ile değiştirildi. JL-2 ikinci nesil SLBM teknolojisine sahip. Aslında füzenin kökeni DF-31'e dayanıyor.
denizaltılar için geliştirildi. 7.000 ila 8.000 kilometre menzile sahip olduğu söyleniyor. 12 fırlatma yuvası olan Type 94 Jin sınıfı denizaltılarda taşınıyor. Çin'in halihazırdaki denizaltı tabanlı caydırıcılığının bel kemiğini oluşturan füzelerden. Son füzemiz JL-3. Daha taptaze desek yeridir. Çin'in 2025 askeri geçit töreninde dünyaya tanıtıldı. Yaklaşık 10.000 ila 12.000 kilometre menzile sahip olduğu söylenmekte. 3 ila 6 savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip olduğu tahmin ediliyor. Bu da birden fazla hedefe aynı anda vurabilmesini sağlıyor. Ayrıca hipersonik hızlara yani Mach-10'dan daha fazla hızlara ulaşabilir. JL-3, Çin'in Type 94 Jin sınıfı denizaltılardan ve geliştirilmekte olan Type 96 tank sınıfı denizaltılardan fırlatılmak üzere tasarlandı. Çin'in deniz üstünlüğünü hedeflemesinde asıl dikkat çeken gelişme hipersonik deniz füzeleri oldu. YJ-17, YJ-19, YJ-20 ve YJ-21'in 2025 gösterilerinde tanıtılması, Pekin'in gemi savar kabiliyetini yeni bir seviyeye taşıdı. Özellikle scramjet motorlu YJ-19 ve 1500 kilometre menzile sahip YJ-20-21 sistemleri, Amerikan donanmasının Aegis savunmalarını aşabilecek yeni tehditler diyebiliriz. Son olarak sizlere isterseniz hava savunma sistemlerinden bahsedelim. Her ne kadar taarruz için balistik füzeler önemli olsa da hava savunma sistemleri de bir o kadar önemli. Bu sistemlerden bazıları önemli. Yakın dönemde yaşanan Pakistan-Hindistan ve İsrail-İran savaşında bu sistemleri gördük. Pakistan ve İran, Çin hava savunma sistemlerini alıyor. Özellikle İran 12 günlük savaştan sonra Çin'den petrol karşılığında hava savunma sistemi almak için görüşmeler gerçekleştiriyor. Ayrıca Pakistan, Çin'den tedarik ettiği hava savunma sistemlerini yoğun kullandı. Bunlar Hint dronları ve jetlerini engellemede kritik rol oynadı. HQ-9P ve HQ-16 Hindistan'ın Rafael'ini zor duruma düşürdü. Bunlara yakından kısaca bakalım isterseniz. Çin'in katmanlı hava savunma mimarisinden biri HQ-9 serisi. 100 ila 200 kilometre menzile sahip olup Rus S-300 sistemine benziyor. Seyir füzesi ve balistik füzelere hedef alabiliyor. Modern radar ve komuta kontrol altyapısıyla entegre çalışarak geniş bir hava sahasını koruyor. Ayrıca HQ-29 da Çin'in geliştirmekte olduğu yüksek irtifa hava savunma ve balistik füze önleme sisteminden biri. 300 kilometre civarında menzile ve 150 kilometreye yakın irtifa önleme kapasitesine sahip. Batılı kaynaklar onu Amerika'nın THAAD sistemine karşı geliştirdiğini söylüyor. Orta menzile gelirsek, HQ-22 ve HQ-16 öne çıkanlardan. HQ-22 100 ila 170 kilometre menzile sahip. HQ-16 ise 40 ila 70 kilometre menzilde orta irtifa tehditleri engelleyebilecek güçte. Mobil konuşlandırma kabiliyetleri bu sistemleri hem kara hem deniz kıyılarında etkili hale getiriyor. Düşük ve yüksek irtifa tehditlerine karşı ise farklı sistemler devreye giriyor. HQ-17 taşınabilir ve mobil yapısıyla alçak irtifa tehditlerine karşı nokta savunması sağlarken HQ-19 yüksek irtifada anti-balistik kapasite sunma amacıyla geliştirme aşamasında bulunuyor. Bu silahlar bizlere gösteriyor ki Çin işini şansa bırakmıyor. Pekin'in bu füze ordusu sadece bir kalkan değil, küresel tahtın anahtarı ve Pekin bu anahtarla dünya hakimiyetinin kapısını açma niyetinde.